Selam gençler ve kendini hala genç hissedenler, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bugün sizinle izlemekten keyif aldığım bir videoyu yapacağım. Bretz makyajı yapacağım. Bu videoyu iki türlü yapıyorlar. Kimisi böyle kocaman göz çiziyor. Hani daha çok karikatür tarzı yapıyor. Kimisi de böyle abartılı göz makyajları yaparak bu makyajı yapıyor. Ben de ilkini yapacağım. Tekrar böyle göz çizeceğim. Ve kaşı falan kapatacağım ben. Kaşı kapatabilir miyim bilmiyorum. Ben bu kaş kapatmayı bayağı araştırdım. Piritle yapıyorlar. Yani kapatırım belki, tamam, ama daha sonra bu nasıl çıkıyor onun hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım kolay çıkıyordur. O zaman başlayalım. Ben ilk önce yüzümü yapmadan kaşlarımı falan kapatmayı düşünüyorum. Göz makyajını yapacağım. En son yüz makyajına geçmeyi düşünüyorum ki hani böyle akan dökülen bir şey olursa silmesi daha kolay olsun diye. Umarım kapatabilirim ya. Hiçbir fikrim yok. Herkes kapatıyor. Gerçi onların kullandığı malzemeyle benim kullandığım kapatıcı malzemeleri de pek bir olduğu söylenemez. Böyle bayağı sürüyorum ben. Ama çok böyle topak topak kalmasını da istemiyorum. Şu an şu taraflarda, bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Şimdiden bile böyle topak topak olmaya başladı. Yapıştırıcının yapısından dolayı. Umarım o topaklıklar gider ve kalmaz. Şimdi ben yaptım ama şu alt taraflarında biraz topaklıklar var. Onları biraz temizleyeyim ben. Daha sonra fondöten falan sürünce böyle çok fondöten altında tekrar böyle kabuk kabuk kalmasını da istemiyorum açıkçası. Şimdi ben bunun biraz kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra üstünden pudrayla geçeceğim. Bence artık yeterince bu kurudu. Şimdi üstünden ben bilmiyorum, bebe pudrası yapmayı düşünüyorum şu an. Daha sonra normal pudraya falan geçmeyi düşünüyorum. Önce bir bebe pudrasıyla sabitleyeceğim ben bunu. Şöyle. Oh 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 oh. Her yere bulaşıyor. Çok güzel. Her yer toz duman oldu resmen. Valla böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Olmazsa sıkıntı değil bence. Olursa yeni bir şey bulmuş oluyorum. O zaman şimdi bunun üstüne de biraz fondöten yapalım. Fondötenim Maybelline Fit Me. Biliyor musunuz? Şimdi biraz şöyle alıyorum. Üstüne bırakıyorum. Çok böyle sıvı sıvı olmasını da istemiyorum. Bu altındaki pudrayı çok oynatmasını da istemiyorum açıkçası. O yüzden böyle yavaş yavaş ilerliyorum. Acele işe şeytan karışırmış. Önceden benim hiç Bretz bebeğim olmadı. Hep Barbie'lerim vardı. Sürekli böyle Barbie'lerim de küçük küçük ayakkabıları olurdu ya, farklı farklı kıyafetleri. Onları değiştirirdim. Şimdi ablamın da vardı, benim de vardı. Ben açmıştım, ablam açmamış, öyle bekliyordu. Benimkiler kaybolunca ablam kendininkini de bana vermiyordu. Yani ablacığım, neden vermedin? Ama güzeldi ya, çocukluk gerçekten özlüyorum. Eskiden insan neden büyümeyi düşünür bilmiyorum ama şimdi keşke çocuk olsam diye düşünüyorum. Hiçbir derdi tasası yok. Yarın ne oynasam kaygısı var sadece. O da kaygı mı? Sizce kapanacak mı bu kaş ya? Şöyle kameradan bakınca kapandığını görebiliyorum aslında, biraz da olsa. Aynaya baktığımda yine bir tık var. Ben şimdi bunun üstüne pudramı sürsem, concealer'ımı. Yani çok böyle sıvı sıvı da olmasını istemiyorum. Ben bunun üstünden pudrayla geçeyim bence. Video sonunda neye benzeyeceğim hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Ne çıkacak onu da bilmiyorum. Yani kötü çıkarsam tabii ki de üzülürüm ama çok da şey yapmam. Sonuçta profesyonel değilim. Güzel çıkarsa da mutlu olurum yani. Bir de benim böyle peruğum falan da yok. O yüzden çok benzer miyim peruksuz, benzemez miyim? Onu da bilmiyorum. Benzemezsem bahanem hazır.
Peruk yoktu. Bence artık bayağı kapandı ya. Şu an beni ciddiye alıyor musunuz? Alır mısınız bilmiyorum ama bence artık yeter. Yani daha ne yapayım, bu kadar kapanıyor. Bu kadar oluyor yani. Şimdi o zaman göz makyajına geçelim. İlk önce ben gözümün üstüne concealer süreceğim ki farları falan daha kolay tutsun. Ve bu concealer'ı da ben direkt elimle dağıtacağım. Süngerle yapınca çoğu süngere gidiyor. O yüzden elle yapmak daha iyi oluyor ve pudranın kalıcılığını daha çok arttırıyor. Evet, şimdi ben concealer'ı da sürdüm. Şu iki rengi karıştırarak süreceğim. Bunları da bu kaşımın tam altına yapacağım. Bu fırçayla yapacağım. Şu an gerçekten beni ne kadar ciddiye alırsınız bilmiyorum ama gerçekten çok komik görünüyor. O zaman başlıyorum. Şimdi ben bunu yeterince yoğun sürdüğümü düşünüyorum. Yani aynada falan bayağı oldukça yoğun görünüyor. Şimdi ben bir de bu iç kısmına tekrar concealer sürüp oraya da parlak renkli bir far uygulamak istiyorum. Concealer'ı şu fırçanın arka ucuyla süreceğim. Masada gerçekten bir şey bulmak çok zor. Şimdi ben concealer'ı şöyle elime alıyorum. Elimden alıp bu gözümün iç kısmına uygulamak istiyorum. Hem böyle biraz o sürdüğüm farı inceltmek istiyorum. Şöyle biraz temizlemek istiyorum hatta. Çok da kalın görünmesini istemiyorum. Ben concealer'ı da sürdüm bu şekilde. Şimdi üstüne Not'un 07 numaralı tekli farlarından kullanacağım. Şu fırçayla uygulayacağım farımı da. Böyle concealer'ın üstüne yapınca direkt böyle parlak farları hem parlaklığını daha çok arttırıyor, daha kalıcı oluyor hem farda. Bence yeterince sürdüğümü düşünüyorum. Zaten abartılı bir makyaj. Abartı sürüyorum ben de. Ama kameradan çok belli oluyor mu onu şey yapamadım. Görebiliyor musunuz çok bunun rengini? Çok belli de olmuyor gibi. Yani ben aynada bayağı bir görüyorum çünkü ama kameraya bakınca çok da belli olmuyor. Şimdi de göz çizmeye başlayacağız. Bu alt kısmını çizeceğim ben. Geldi zor kısım. Gerçekten burası zor. Ve küçük uçlu bir fırça alıyorum. Concealer'ımla göz çizmeye başlıyorum. Şimdi ben çizdim böyle. Ama bunun beyazlığını biraz daha arttırmak için beyaz farla üstünden geçmek istiyorum. Şöyle Flormar'ın paletinden. Bence tamam artık. Şimdi bu boş bıraktığım iç kısımlarını da renkli göz yapacağım. Şu iki rengi karıştırarak yapmayı planlıyorum. Farları da bu ince bir fırçayla uygulayacağım şimdi. Aşırı korkunç görünüyorum şu an. Gerçekten bu ne yani? Yine şöyle bir fırçayla ben bu sürdüğüm mavi şeyin etrafından geçeceğim. Ve bu beyaz çizginin kenarından da geçiyorum. Yani bu makyaj gerçekten nereye gidiyor bilmiyorum. Umarım sonuç güzel bir şey çıkar. Yoksa bir miktar üzülürüm bu kadar uğraşmama, kötü bir şey çıkarsa. Yaptım. Şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz?
eyeliner çekmeye. Bu sefer böyle keçoçlu bir eyeliner ile deneyeceğim. Şimdi bayağı kalın bir eyeliner çekeceğim. Umarım başarabilirim. Şimdi ben tekrardan bu siyaha boyadığım yerlerin üstünden eyeliner ile geçeceğim. Gerçekten işin en zor kısmı buralar. Yani benim imtihanım eyeliner'da. Yani yapana belki evet çok kolaydır ama ben o kadar iyi olmadığım için büyük bir iddiam yok. Şimdi ben bu beyaz şeylerin etrafından çizdim. Tekrar eyeliner ile bu göz bebeğimin etrafından çizeceğim. Yani umarım bu sefer bu eyeliner'da yapabilirim. Aslında ince yapmam gerekiyor ama bilmiyorum, biraz yana doğru yapınca çıkıyor bu eyeliner'da. Tam ucundan çıkmıyor. O beni biraz zorluyor. Gözümün orta kısmına da göz bebeği yapacağım şimdi. Şöyle düz durup tam böyle göz bebeğimin hizasına getirmem gerekiyor. Gözümün içine de eyeliner sürdüğüm için biraz sulanıyor. Ama akmaması gerekiyor. Böyle durayım ben. Şimdi bu yeni katlanma bölgesi için eyeliner süreceğim. Bununla bu pek aynı olmadı gibi ya. Bu biraz daha yuvarlak geldi. Nasıl yapacağız bunu? Neyse artık ya. Olduğu kadar. Zaten bu eyelinerım da bitmiş gibi biraz. Zorlaya zorlaya çıkıyor. Şaka gibi yani. Ve şimdi de bu gözümün o iç kısmına yine beyaz concealer'dan süreceğim parlaklık versin diye. Zaten bu beyaz concealer'ımın da hali vakti gitmiş gibi. Ve ben gözümün üst kısmına da eyeliner çekeceğim. Eyeliner ile çekeceğim ki daha dolgun ve böyle belirgin olsun kirpiklerim. Gözlerim aşırı sulandı. Ben şu an anlatamam. Ve şimdi kirpik çizeceğim ben yine eyelinerla. Yani bu eyeliner benim başıma gerçekten dert oldu. Keşke takma kirpik alsaydım. Neyse, başlıyorum. Şimdi ben bu kirpikleri falan yaptım ama bir an böyle gözlerimi açınca biraz dağıldı bunlar. Şimdi ben fondöten süreceğim artık. Şu an ne olacak bilmiyorum. Zaten bu aldığım eyeliner de bir garip çıktı. Anlamadım. Değişik oldu yani. Ben fondöten süreceğim. Böyle ıslak bir süngerle sürüyorum. Hafif nemli yani. Çok ıslak da değil. Ve bu yaptığım alt kirpik diplerime getirmemeye çalışacağım. Yoksa video iyice gider. Zaten çok bir şey olduğunu sanmıyorum. O yüzden ben yine de ne kadar dikkat edersem o kadar iyi mantığıyla ilerliyorum. Zaten bu Bratz bebeklerinin yüzü böyle ince değil. Biraz böyle tombul. Çok fazla kontüre gerek yok. Ama burunları ince ve küçük olduğu için burnumu inceltebildiğim kadar inceltmeye çalışacağım. Umarım başarırım. Göz içime eyeliner sürdüm ya. Şu an her yeri gerçekten böyle bulanık falan görüyorum. Ve şimdi sıra geldi kaş çizmeye. Bilmiyorum şu an kaşı nasıl çizeceğim. Hiçbir fikrim yok. Önce şöyle bir far fırçasıyla çizgi belirleyeceğim. Şimdi ben kaşı çizdim ama bu kaş oldu mu acaba? Bakayım. Bence artık bu kadar
yeter yani. Şimdi birazcık bronzer yapacağım ben. Onu da yine bu paletimden şu rengi kullanarak yapacağım. Şu bronzer fırçasıyla yapacağım. Dediğim gibi Bratz bebeklerinin çok fazla yüzü ince olmadığı için, böyle hafif tombul olduğu için çok fazla kontüre gerek yok. Hatta bence bu kadar bile yeter. Şimdi ben allık süreceğim. Böyle bu allığı biraz fazla sürebilirim. Hafızam doldu. Küçük bir aksaklık yaşadık. Onunla uğraştım. Ben şimdi allığımı da sürdüm. Şimdi burnuma kontür yapacağım. İnceltebildiğim kadar burnumu incelteceğim. Şimdi benim burnum biraz yamuk olduğu için o yüzden pek kontür yapmayı da sevmiyorum. Kontürüm de bazen yamuk olabiliyor. Şu üst kısmından da highlighter geçeceğim. Highlighter'da şu renk yapacağım. Evet, şimdi sıra geldi kocaman dudaklar yapmaya. Dudaklarımı önce Flormar'ın bu 236 numaralı kalemiyle büyütebildiğim kadar büyüteceğim dudaklarımı. Şimdi de ruj süreceğim. Evet, makyajım bitti. Saatler süren bir makyaj oldu açıkçası bu. Çok böyle dönüşeceğimi de düşünmedim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.